Türkiye'de engellilerin 2'te 2'si tanımadığı kişilerin aşağılama ya da alay etme gibi olumsuz davranışlarına maruz kaldığını söylüyor. Türkiye'deki her 2 kişiden biri iş yerinde engelli bir iş arkadaşı istemiyor. Her 2 kişiden biri engelli biriyle yakın arkadaş veya komşu dahi olmak istemiyor. Ayrımcılığı önlemek için aynaya bakma vakti geldi. Bu veriler aslında tek bir şeyi anlatıyor. Ayrımcılığı önle. Ve engellilere yönelik ayrımcılığı önlemek için aynaya bakma vakti geldi. Sözünü en üstte yazan projenin arkasındaysa Görme Özürlüler Derneği Gözler bulunuyor. 1970 yılında Körlere Mutluluk Derneği olarak kurulan, 1998 yılında Görme Özürlüler Derneği adını alan Gözler, kurulduğu günden bu yana görme engellilerin yasal, sosyal ve eğitim hakları üzerine çalışıyor. Gözler'in hayata geçirdiği son çalışması ise Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen Ayrımcılığı Önle projesi oldu. Türkiye'de engelli sorunları sadece ve sadece ekonomik ve sosyal sorunlara indirgenmiş durumda. Öyle bir algı var. Biz bunun kısmen doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aslında bu sorunların belki daha da derinde ve temelinde engellilere acıma, merhamet etme olgusundan kaynaklanan olumsuz algı ve ayrımcı uygulamalar olduğunu gördük. Biz de bu noktadan hareketle engelli ayrımcılığını ve toplumsal engelli algısını değiştirmek anlamında, toplumsal düzeyde değiştirmek düzleminde bir çalışma yapmaya karar verdik. Sabancı Vakfı Toplumsal Hibe Programları bu noktada bize bir ilham verdi. Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım. Ayrımcılığı Önle projesi kapsamında 8 ilde 40 binden fazla engelli kişiyle çalışan 32 sivil toplum kuruluşu İstanbul'daki eğitimlerde bir araya geldi. Verilen eğitimlerde ayrımcılık mevzuatı, ayrımcılıkla mücadele yöntemleri ve izleme çalışmaları ele alındı. Eğitime katılan sivil toplum kuruluşları engelli kadınlara sığınma evinde barınma imkanı, otizmli çocuklara eğitim hakkı, kamu kuruluşlarına engelli erişimi, sürücülerin engelli hakları konusunda eğitimi gibi konularda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına idari başvuruda bulundu. Akla gelecek ilk örnek, mevzuatın engelli kadınların kadın sığınma evlerine alınmaması konusunda bir engel çıkartması, ona uygunluk içermemesiydi. Mesela platformumuz bu konuyu gündeme getirdi. Bakanlıkla bu konuda örneğin idari girişimlerde bulunduk ve iletişime geçtik. Bakanlıkla bu konuda sorun çözümü yönünde çalışma başlattı. Gözler Ayrımcılığı Önle projesiyle aynayı insanlara tuttu. Yüzleşmenin saatini kurdu. Ayrımcılığı önle sözünü dudaklara okuttu. Tüm çalışmalarında küçük bir kızın gözünden özetleyerek fark yarattı. Sokakta ip atlıyordum. En son bir fren sesi duyduğumu hatırlıyorum. Uyandığımda bacaklarımı hissetmiyordum. Annem seksek oynamak dışında her şeyi yapabileceğimi söylemişti. İnandım. Ama engel bedenim dışında her yerdeydi. En büyük hayalim mimar olmaktı. Bir arkadaşım, senin yerinde olsam meslek seçmezdim, ne iş verirlerse yapardım demişti. Hatta bir gün sınıf arkadaşımın, çizimin güzel de bu iş çizmekle bitmiyor dediğini hiç unutmuyorum. Sonra anladım. En büyük engel kalbimizde olurmuş. Ama aynaya bakınca yüreğimiz görünmüyor. Türkiye'de engellilerin 2'te 2'si tanımadığı kişilerin aşağılama ya da alay etme gibi olumsuz davranışlarına maruz kaldığını söylüyor. Türkiye'deki her 2 kişiden biri iş yerinde engelli bir iş arkadaşı istemiyor. Her 2 kişiden biri engelli biriyle yakın arkadaş veya komşu dahi olmak istemiyor. Ayrımcılığı önlemek için aynaya bakma vakti geldi.